Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu an konuğumuz medikal estetik hekimi, uzman doktor Yahya Yiğit. Yahya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Yahya Hoş hocam bulduk. tekrar. Evet efendim, bugün yüz güzelliğinde, yüz gençleştirmedeki en önemli işlemlerden bir tanesinden bahsedeceksiniz. Evet. Sıvı iple yüz germe nedir? Bu yani yeni bir terminoloji. Yeni uygulama. Kesinlikle. Bize bunu biraz bilgi verir çok misiniz? iyi yeni bir uygulamadır bu. Biliyorsunuz daha önceki aşamalarda ip askılama, örümcek ağı yıllardır bildiğimiz, uyguladığımız ve duyduğumuz şeylerdir bunlar ama şu an yepyeni bir ürün çıktı diyebiliriz. Yeni bir teknoloji diyebiliriz. İpin ham maddesindeki ürünü sıvılaştırıp bu şekilde cilde enjekte edecek noktaya getirmişler. Bunu da polikaprolakton dediğimiz son zamanlarda kalıcılığı uzun olan ama geçici olan iplerin ham maddesinin sıvı hale getirilmesi yöntemidir. Yani dolgu gibi bir şey, öyle mi? Değil. Şimdi dolgu dediğimiz şey hacim verir. Hacim değil bu aslında. Bu cilt altına enjekte edildiği zaman orada yeni bir kolajen oluşumunu tetikliyor. Amaç oradaki yeni bir kolajen oluşumu ile yüzün yukarıya kalkması, sıkılaşması ve daha dinamik görünmesidir. Peki bir yere bir asma, bir tespit olmadan sadece enjeksiyon yani. Tabii ki. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Örümcek ağı diyoruz. Örümcek ağında ne yapıyorduk? Cilt altına ince ipleri yerleştiriyorduk. O iplerin içerisindeki o ham maddeler orada yeni bir kolajen oluşumunu tetikliyor. Dolayısıyla bu ipler eridiği zaman bir yandan ip erirken bir yandan yeni bir kolajen oluşumu tetikleniyordu. Şimdi o iplerin erimesini beklemeden, yani herhangi bir ip erimesi meydana gelip o ham madde ortaya çıkacak ya, o meydana gelmeden direkt bunun sıvılaştırılmış hali, eritilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Enjekte ediliyor ve tüm yüzde dağılıyor. Mesela biz ip yaptığımızda belli noktalara ancak yapabiliyoruz. Arada boşluklar kalıyor vesaire. Ama bunda öyle bir şey yok. Toplamda yüzün her bir tarafına 5'er nokta enjeksiyon yapılıyor ve tüm yüzde dağılıyor. Ve hazır artık. Yani daha öncekinin iplerin erimesini beklemeden direkt hazır erimiş haliyle cilde enjekte ediyoruz. Ve etkisi çok daha kısa sürede başlıyor. Sonuç da çok daha fazla tatmin edici oluyor. Yani şöyle bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Yani bu hacim verici, dolgunlaştırıcı bir şey değil. Değil. Ama enjekte edilen yerde vücudun kendini onarmasını sağlayarak bir Kesinlikle. iyileştirmesi. Sadece enjekte ettiğimiz yerde değil, dağılıyor o yüzde. Mesela yana 3 noktaya yapıyoruz. Alın ve göz kenarına birer nokta olarak yapıyoruz. 5-5 toplamda 10 noktaya yapılıyor ve tüm yüzde bir yenilenme ve bir lifting etkisi sağlıyor. Şimdi gençlik aşılarda da amaç bu. HIFU'da da amaç bu. Yeni bir kolajen oluşumunun tetiklenmesi, yeni bir bağ dokunun oluşumunun tetiklenmesi, kaybedilen dokuların kısmen yerine konulması şeklinde. Bunda da amaçlanan bu ama bundaki etkinlik, yani tecrübelerime dayanarak konuştuğumda çok daha etkili bir yöntem olarak görüyorum. Sonuçları şunu rahatlıkla söyleyebilirim kendi deneyimlerime, pratiğime. Dolgu ve botoks sonrasında medikal estetik alanındaki en büyük gelişmelerden birisi diyebilirim ben. O kadar ki etkili. Bütün yenilikleri sizden duyuyorum. Evet. Teşekkür ederim. Peki hocam iple askılama yöntemi arasındaki fark nedir? Şimdi ip askılama dediğimiz şey, bunun da farklı yöntemleri var. Amaç yüzü yukarıya doğru asmaktır. Örümcek ağında cilt altında yeni bir kolajen oluşumunu tetikleyip vücudun kendisini yukarıya doğru kaldırmasıdır. Ama aslında mesela ip askılama yaptığımız zaman burada da ipler farklı yöntemlerde üretilen ipler var. Bazıları kalıcı iplerdir. Asıl orada mesela bunun lifting etkisi için genellikle onu tercih ediyoruz. Ama diğerleri eriyen iplerde ise onun yeni kolajen oluşumunun tetiklenmesiyle yüzün yukarıya kalkması amaçlanmaktadır. Ama daha fazla kolajen için çok daha fazla ip kullanmamız gerekiyor. Bu maliyetleri çok fazla yükseltiyor ama ona rağmen yine de istediğimiz sonucu şu anki son ürünler kadar elde edemeyebiliyoruz diyebilirim. Aslında söylediğiniz şey biraz da vitaminsel bir şey. Hyaluronik asit çokluğu var içerisinde sanırım, değil mi? Yok, bunda hyaluronik asit değil. Polikaprolakton dediğimiz bir ürün. Bir maddeden dolayı o Evet, sizin bu dediğiniz ipin ham efektif maddesi. sonuç. Yani son zamanlarda kullandığımız iplerin 2 yıla yakın kalıcılığı olan iplerin ham maddesinin sıvı hale getirilmiş halidir. Mesela şöyle düşünün, biz bir ip attığımızda şu şekilde 2-3 tane ip attığımızda sadece o hatları görüyor. Ama buna enjeksiyon yaptığımızda tüm yüze dağılıyor. Yani her noktasına sanki ip askılama yapmışsınız gibi yeni bir kolajen oluşumu, yeni bir bağ doku oluşumu tetikleniyor. Elastinizin sentezlenmesi. Konuyu biraz daha açmak mahiyetinde bir soru olacak. Sıvı iple yüz germeyi nasıl uyguluyoruz? Biraz daha detayına girelim istiyorum. Tabii ki. Ve etkisi nasıl gösteriyor, nasıl oluşuyor? Şimdi şöyle izah edeyim. Bu sıvı
polikaprolaktondur. Cilt altına enjekte ediyoruz. Biraz daha derin derimse enjekte ediyoruz ve polikaprolakton yapısı gereği bağ doku oluşumunu ciddi şekilde tetikleyen bir üründür. Sıkılaşma özelliği olan bir üründür. Yani yapışkanlık, adezif etkisi fazla olan bir üründür. Dolayısıyla biz bunu enjekte ettiğimizde orada tamamen vücudun onarım mekanizmasını devreye geçiriyor. Ve gençlik aşılarında da amaçlanan budur. Tamam, dışarıdan vitaminler vesaire veriyoruz ama amacımız cilt altında bir bağ dokunun oluşumu. Bunda da aynı şekilde bir bağ doku oluşumu tetikleniyor ama bundaki üretim ve bundaki etki hem daha kısa sürede başlıyor hem daha kısa seanslarda, onu da anlatacağım, hem daha etkili bir yöntemle oluyor. Bunu hatta şöyle izah edeyim ben size. Bu ürün bana ilk geldiğinde ben açıkçası şunu söyledim. Yani 3.5 nokta ben çok fazla itibar etmiyorum. Yani yeni bir ürün vesaire. Bunu ilk kendimde denettirdim. Kullanmadan önce kendimde denettirdim ve onun için bu kadar rahat bir şekilde anlatabiliyorum ve bunun etkinliğini ben dile getirebiliyorum. Normalde bir ay sonra etkisi başlarken 15 gün sonrasında da inanılmaz bir etki gördüm ben. Bunu kendimde şahit olduğum için, ciltteki sıkılaşmayı, liftingi gördüğüm için bu ürüne inandım ve bu teknolojiye inancım biraz daha arttı ve Şimdi ben güzel bir şey oldu. öğrenmek istiyorum. Şimdi normalde iplerde bir miktar böyle hani asıyoruz bir şeye, askı yani sonuçta bir yere doğru kaydırma ya da yukarı doğru asma söz konusu. Buradaki olaydaki mekanizmasını anlamak mahiyetinde nasıl bir lifting etkisi sağlıyor? Yani sıkılaştırma etkisini anladım. Tamam. Şöyle anlatayım. Mesela ip askılamada gerçekten lifting etkisi sağlayan ipler, hani yaptık kaldırdık yüzü. Evet. Genellikle silikon içerikli kalıcı iplerdir. Diğer iplerde zaten tırtıkları çok küçüktür. Yani her ne kadar biz yüzü kaldırsak bile çok fazla ip atmasak, çok fazla ip kullanmasak çok kısa sürede bırakır. Şimdi fazla ip kullandığımız zaman da hem travmatik bir durum ortaya çıkıyor hem maliyet olarak çok fazla yukarı çıkıyor. Evet. Ama ve orada da asıl amaçlanan uzun vadede lifting sağlamak. Yani oradaki o ipler eridiği zaman yeni bir kolajen oluşumuyla, yani sıkılaşma, sıkı bir bağ doku oluşumuyla yüz yukarıya doğru kalkıyor. Şimdi bağ doku sıkılaştığı zaman yüz zaten yukarıya kalkıyor. Oradaki doku sıkılaşıyor. Yüz hatları daha keskin hale geliyor. Ve bağ doku da yukarıya doğru, yani yer çekiminin resmen tersine doğru bir etki sağlıyor bu şekilde. Peki Ama ip askılamada kalıcı ipler dışında diğerlerinde de hani uzun vadeli veya bir askılamadan ziyade kullanılan iplerin miktarına bağlı olarak eridikten sonraki o erime süreci içerisindeki lifting etkisini biz istiyor aslında. Anladım. Maliyet dediniz az önce. İp askılara göre her fiyat veremezsiniz Tabii, ama tabii. fiyat bazında daha mı Şöyle- uygun, daha mı aynı mı yoksa? Yani hemen hemen aynı diyebiliriz ama şöyle bir durum var. Gerçekten sıkı bir cilt, güzel bir lifting sağlamak istesek kullanacağımız ip miktarı çok fazla olur. Evet, aslında orada bir soru var hocam. Yani sıvı ipte ip miktarı yok. Dediğiniz gibi bir Tabii. sıvısal birkaç noktada yapılıyor. Bunun süreci çok önemli. Kaç seans yapılıyor? İşte ne kadar sürede seanslar yapılıyor? Çünkü diğerinde bir kere atıyorsunuz, kontrol var, tamam. Aynen. Bunda kaç seans gelmesi Şimdi lazım şöyle, kişinin? diğerinde bir kere atıyoruz, dediğiniz gibi kontrole geliyor. Genellikle şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hocam yemek yerken ip bıraktı diyebiliyorlar. Ve üzerine yattım, ip bıraktı ve durup dururken bir bakıyorsun hocam bir asimetri var. Evet. Ne yapıyoruz? Kontrolden müdahalesini yapıyoruz, tedavisini ediyoruz. Bunda 2 seans öneriyoruz. Ayda bir önerilen bir üründür ve herhangi bir asimetri durumu falan da söz konusu olmaz. Çünkü aynı noktalara simetrik olarak yapıyoruz. Dolayısıyla aynı vücut, aynı dokular olduğu için de aynı miktarda bir kolajen sentezi tetikleniyor. Dolayısıyla bir asimetrik bir durum da olmuyor ve yaklaşık 1 yıl boyunca da tekrardan hasta ihtiyaç duymuyor böyle O bir iki şeye. seansı mı bir yıl boyunca kullanabiliyor? Tabii ki. Sonra bir yıl sonra tekrar bir iki seans. Bir seans ve 2 yapıldığında seans. Yani 2 seansa bile gerek kalmayabilir. Bir seansta kontrol istenilen gibi. sonucu elde edebiliyoruz. Mükemmelmiş. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. Ben teşekkür teşekkürler ederim. hocam. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Evet efendim, bugün sıvı iple yüz askılama, yüz germe işlemiyle ilgili olarak medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit bize çok güzel bilgiler verdi. Tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.